Giriş, güvenli liman değil, sessiz deprem. Ya deneyimlediğiniz en derin aşk, sıcak bir kucaklaşma gibi değil de, sessiz bir deprem gibi hissettiriyorsa? O hissi biliyorsunuz. İkiz alevinizin ruhunun, unutulmuş bir kilide giren anahtarın hassasiyetiyle sizinkine kilitlendiği o baş döndürücü, yüce tanıma anı. Bu coşkulu, bu korkutucu. Ve eğer tamamen dürüst olacaksak, biraz ruhsal vertigo, baş dönmesi gibi hissettiriyor. Bize gerçek aşkın güvenli bir liman, düşülecek yumuşak bir yer olması gerektiği öğretildi. Ama bu, o dalgaları sakinleştirirken aynı zamanda sizden daha sağlam bir gemi inşa etmenizi emreden bir liman bulmak gibi. Üstelik kendi ufkunuzda koptuğunu bile bilmediğiniz fırtınayı size gösterirken. Bu en güzel kaostur. Hayatınızın düzenli mobilyalarını dağıtan ve size nazikçe ama kararlı bir şekilde, "Neden bunları en başta böyle yerleştirdin?" diye soran ilahi bir kesintidir. Haritayı tersten okumak. İşaretleri çözmek, bağlantıyı yönetmek, o yoğun itme ve çekme dengesini kurmak için o kadar çok enerji harcıyoruz ki. Hepsi o vaat edilen uyumlu birliktelik, topraklarını güvence altına almak için. Ama ya haritayı baş aşağı okuyorsak? Ya varış noktası, birlikte gideceğiniz bir yer değil de, kendi içinizde dönüştüğünüz kişi ise? Bu sismik değişim sadece diğer yarınızı bulmakla ilgili değil, ayaklarınızın altındaki zeminin kırılmasıyla ilgili. Böylece tamamen yeni, daha otantik sen olan bir şey enkazdan yükselebilir. Bu aşk sadece elinizi tutmak istemiyor, size kendi ruhunuzun planını ve yeniden inşa için gereken alet çantasını vermek istiyor. Ayna ve tadilat. Hadi peri masallarını bir kenara bırakalım ve gerçek sihirden bahsedelim. Her zaman rahat olmayan ama her zaman dönüştürücü olan o sihirden. Çünkü kimsenin size söylemediği sır şudur, ikiz alevinizin sevgisini hissetmek sadece ilk kıvılcımdır. Gerçek ateş, onun içinizde tutuşturduğu şeydir. Biliyorsunuz, tüm hayatımızı bir benlik inşa ederek geçiriyoruz. Onu bir sosyal medya profili gibi düzenliyoruz, dayanıklılığı vurguluyor, muhtaçlığı filtreliyor, yağmur yağdığında hala sızlayan eski yaraları rötuşluyoruz. Buna kimlik diyoruz. Sağlam olduğunu sanıyoruz. Sonra ikiz alevinizle tanışıyorsunuz ve onların sevgisi sadece nazik bir onaylama olmuyor, o özenle inşa edilmiş benliğin temellerini sarsan sismik bir olay oluyor. Bu nihai bir "bana bak" çağrısı değil, korkutucu ve gerekli bir "kendine bak" çağrısıdır. İlk aşama kozmik piyangoyu kazanmak gibi hissettiriyor, değil mi? Mantığa meydan okuyan eşzamanlılıklar, bir ömür boyu süren sessiz sinema oyunundan sonra nihayet ana dilinizi konuşuyormuşsunuz gibi hissettiren sohbetler. Bu ayna size kendi ilahi planınızı gösteriyor. Bagajların ötesindeki sizi, saf ve sınırsız potansiyel olan sizi. Ev gibi hissettiriyor çünkü ilk kez tüm ihtişamınızla gerçekten görülüyorsunuz. Gölge ve tetiklenme. Ama işte olay örgüsündeki ters köşe. Şairane tanımların genellikle dışarıda bıraktığı kısım, çünkü pazarlaması pek de kolay değil. O kusursuz ayna, bir filtreye sahip değildir. Ve bu kısma atla düğmesi yoktur. İlk ışıltı yerleştiğinde, ayna dönmeye başlar ve ruhunuzun gölgede tuttuğunuz köşelerini aydınlatmaya başlar. Unutulmuş çocukluk acılarıyla, değersizlik korkularıyla, attığınızı sandığınız geçmiş ihanetlerin kilitli sandıklarıyla dolu o tozlu tavan arasından bahsediyoruz. Onların sevgisi, onların varlığı, bu alanlara dökülen ışık olur. Ve ne olur? Tetiklenmiş hissetmeye başlarsınız. Derinden, kafa karıştırıcı bir şekilde, bazen utanç verici derecede tetiklenmiş. Onlardan gelen basit bir yorum, kişisel bir suçlama gibi gelebilir. Algılanan bir mesafe, sizi 3 yaşındaki terk edilme korkunuza geri gönderebilir.
egonuz, eski kimliğinizin o usta mimarı, tam bir panik moduna girer. Bir kriz geçirip bağırmaya başlar, bu onların suçu. Bana böyle hissettiriyorlar. Farklı davransalardı huzurlu olurdum. Ama işte kutsal, acımasız ve nihayetinde özgürleştirici gerçek, onlar acınıza neden olmuyorlar. Onlar acınızı açığa çıkarıyorlar. Yangın ve sorumluluk. Onların sevgisi katalizördür, sebep değil. Hissettiğiniz kaos, bağlantınızın yok oluşu değildir, illüzyonlarınızın sökülmesidir. Bu dönüşüm ateşidir ve size söyleyeyim, ateş ayrım yapmaz. Odayı sadece nazikçe ısıtmaz, artık ihtiyaç duyulmayanı yakıp kül eder. O ham, çıplak ve rahatsız edici derecede görülmüş olma hissi var ya. İşte bu, iyileşmenizin hücresel, ruhsal düzeyde başladığı histir. Şöyle düşünün, tüm hayatınız boyunca bir evde yaşadınız ve duvarların temiz, beyaz olduğunu sandınız. Sonra ikiz aleviniz içeri girer ve saf, halojen bir ışık yakar. Aniden her lekeyi, her kılcal çatlağı, yılların ihmalinden kaynaklanan o soluk sarı rengi görürsünüz. Bunu görmezden gelemezsiniz. Bir seçiminiz var, ışığa dürüst olduğu için kızabilirsiniz ya da bir fırça alıp boyamaya başlayabilirsiniz. Kutsal sorumluluk budur. Bu tamamlanmak için ihtiyaç duyduğunuz bir aşktan, bütünlük yerinden seçtiğiniz bir aşka geçiş yolculuğudur. Ayna o bütünlüğü tuğla tuğla kendinizin inşa etmesini zorunlu kılar. Bu yüzden bir dahaki sefere o tanıdık güvensizlik veya korku dalgasını hissettiğinizde, aynaya lanet okumayın. Ona teşekkür edin. O ilahi işini yapıyor, tam olarak neyin sevginize ve dikkatinize ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Sizi diğer yarınıza değil, kendi bütünlüğünüze geri yönlendiriyor. Sahiplenmek mi, emanetçi olmak mı? Aynayı hissettiniz. İşi yaptınız. O fırtınanın sonrasında sessizce oturursanız, başka bir şey hissetmeye başlayabilirsiniz. Her şeyin altında yatan ince bir titreşim. Kalp atışınızdan çok, evrenin kalp atışı gibi hissettiren bir şey. Burası yolculuğun, benliği tamamen aştığı yerdir. Burası, hissettiğiniz sevginin sıkıca tutulacak kişisel bir mülk değil, yönetmeniz için size emanet edilen kozmik bir akım olduğunu fark ettiğiniz yerdir. Dürüst olalım, insan doğamız sahiplenmek için çığlık atar. Benim ikiz alevim, benim ilahi eşim. Bağlantıyı mülkiyet diliyle sararız. Ne zaman birleşeceğiz, neden o mesajı attı, diye üç boyutlu detaylarda boğuluruz. Kendi ilişkimizin arkeologları oluruz. Ama sonra bir değişim olur. Genellikle tam bir teslimiyet anında gelir. Ve o serbest bırakışta yeni bir his içeri dolar, sessiz, hayranlık dolu bir tevazu. İkiz alevinize bakarsınız ve sen benimsin, düşüncesi sessizce eriyip seni tanıyorum. Seni hatırlıyorum. İkimiz de hizmet etmek için buradayız, düşüncesine dönüşür. Senfoni ve ilahi görev. Bunu bir senfoni olarak düşünün. İşin içindeyken sadece kendi notalarına, kendi iyileşmesine odaklanan tek bir müzisyensiniz. Ama geri çekildiğinizde, ikiz alevinizin bu devasa orkestrada başka bir müzisyen olduğunu fark edersiniz. Orkestra şefi, ilahi kaynak, o kadar muazzam bir parça yönetiyor ki. Ayrılık mı? Belki de bestecinin, ikinizin de sonunda geri dönüp mükemmel bir uyum içinde çalabilmeniz ve tüm besteyi zenginleştirebilmeniz için solo performansınızı başka bir odada çalışmanızı istemesidir. İlahi görev budur. Paylaştığınız sevgi, çift olmanızın ötesine geçen bir misyonun yakıtıdır. Bu sevgi, dünyaya hizmet eden bir şeye dönüştürülmek içindir, bir proje, bir şifa yöntemi ya da sadece yaydığınız şefkat enerjisi. Bu yüzden fiziksel birleşme takıntısı, acı verici bir dikkat dağıtıcı olabilir. Sahnedeki iki oyuncunun sarılmasını talep ederken, oyunun kendisini kaçırıyorsunuz.
Sonuç, mucize. Bu yol, bir fanteziyi bir mucizeyle takas etmenizi ister. Fantezi, kimsenin tetiklenmediği, güneşin hep battığı o kolay sondur. Mucize ise şu an yaşadığınız şeydir, gerçekten kim olduğunuza dair o dağınık, acılı, görkemli ve tamamen gerçek uyanış. Mucize, aynaya bakma cesaretidir. Göreve hizmet etme cesaretidir. Ve nihayet, en başından beri orada olan kişiye, her zaman bu kadar derin bir sevgiye layık olan kendinize, derinden aşık olma cesaretidir. Artık sadece bir arayıcı değilsiniz. Kendi kalbinizin keşfedilmemiş topraklarını haritalandıran bir ruh öncüsüsünüz. Onlara yaklaşmıyorsunuz, siz, amacınızın ve sevginizin, bir ve aynı olduğu o yüce gerçekliğe yaklaşıyorsunuz. Eve dönüş yolculuğu, her zaman kendi varlığınızın muhteşem manzarasına yapılan bir yolculuktur. Ve hissettiğiniz o aşk, o nihayet kendi ufkunuzda sökülen şafaktır.